Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Likya yolu yürüyüşümle ilgili anılarımı, tecrübelerimi sizinle paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle tabii ki de hazırlık döneminden başlayacağım. Likya yolu öncesinde neler yaptım, nasıl hazırlandım, Likya yolunu yürürken neler yaşadım ve Likya yolu sonrasında tecrübelerim, düşüncelerim sizlere bölüm bölüm anlatmaya çalışacağım. Bu da videomuzun birinci bölümü. Benim de uzun zamandır aklımdaydı Likya yolunu yürümek. Sürekli istiyordum, hayalimdi daha doğrusu. Bu hayalimi gerçekleştirmeyi kısmen de olsa başardım. Daha önce hatırlarsanız bir çanta videosu yapmıştım. Likya yolu sırt çantamda neler var? Onlardan bahsetmiştim. Arkadaşlar merak ediyor olabilir. O kadar malzeme aldın. Acaba kullandın mı? Arkadaşlar malzemelerin çoğunu kullandım. O kadar güzel seçmişim ki malzemeleri. Yani fazla malzeme çok az çıktı. Yok denilecek kadar az çıktı. Bunun için de bir mutluluk yaşıyorum tabii ki de. Boşu boşuna yük taşımamış oldum. En çok kullandığım malzemelerden birisi ilk yardım çantası. İlk yardım çantasına koymuş olduğum kremler, bantlar, yara bantları, bandajlar, bunları çok kez kullandım Likya yolunda. Çünkü sırt çantamız ağırdı. Ayaklarımız sürekli yara oluyordu. İşte çalılardan, taşlardan vücudumuz kesiliyordu, sıyrılıyordu. Bunların bakımı için, kendi bakımımız için ilk yardım çantasını bol miktarda kullandık. En çok neleri kullandım işte? İpi çok kullandık. İp gerçekten çok lazım oldu. Kelebekler Vadisi inişinde çantaları iple sarkıtmamız gereken yerler oldu. Çok kişi uyarmıştı zaten Kelebekler Vadisi'nde çantalarla inmeyin diye. Biz inat edip inmiştik. Ve bazı noktalardan çantayla geçmek çok riskli olduğu için biz kayalıklardan aşağı sarkıtmak zorunda kaldık iplerle çantalarımızı. Yani orada ip kullandık. Daha sonra tabii ki de ipi tahmin edersiniz çamaşırı kurutmak için kullandık. Şişme metimizi çok rahat ettirdi bizi. Onu çok kullandık. Almış olduğum çakıyı sadece bir sefer kullandım. Onda da çok kritik bir şeydi gerçekten. Yani çakı olmasaydı ne yapacaktık bilmiyorum. Fermuar sıkışmıştı. Çakı vasıtasıyla çekerek açtık. Çakının geri kalan aksamlarını pek kullanmadım ama şöyle söyleyeyim, çakının yanında hani size vermiş olduğu güven, yanınızda taşımanın vermiş olduğu güven hissi bile size yeterli. Güneş kremini çok kullandık. Güneş kremi almıştık. Ve tabii ki poşetleri çok kullanıyoruz arkadaşlar. Poşete çok ihtiyacınız oluyor. Özellikle çöp poşeti yapmak için kesinlikle gerekli. Hiç kullanmadığım malzeme ne diye soracak olursanız arkadaşlar, güneş gözlüğünü hiç ama hiç kullanmadım. Yani en çok kullanırım diye tahmin ettiğim şey güneş gözlüğüydü. Ama güneş gözlüğünü gözüme bile takmadım ki insan gerçekten takmak istemiyor da. Yani takan arkadaşları görüyorum ama ben hiç takmak istemedim. Çünkü ağırlık, böyle hani vücutta zaten sürekli terliyorsunuz. Fazlalık olsun istemedim. Zaten gözlerim de yani bir günde güneşe çok güzel alıştı. Yani güneş gözlüksüz bir şekilde yürürken o kadar güneş olmasına rağmen gözüm hiç kamaşmıyordu. Likya yolu hazırlık döneminden biraz bahsedeyim. Likya yolu öncesinde bizim çok vaktimiz oldu hazırlanmak için. Uzun bir dönemden geçtik. Öncelikle malzeme seçimi, malzeme alımı uzun düşündük. Hangi malzemeyi alsak, ne alsak diye. İnternetten sipariş verdik, gittik, kendimiz beğendik. Yurt dışından bazı malzemeleri söyledik. Öncelikle rota çıkardık arkadaşlar. Oturduk Google Earth'ün başına, işte haritaların başına oturduk. Uzun rota çalıştık. Nereden nereye gideceğiz, ne yapacağız? Likya yolunun siteleri var. Rehber siteleri bize çok yardımcı oldu. Ve YouTube'da ne kadar Likya yolu videosu varsa sanırım izlemişimdir. İnsanların tecrübelerine baktım, neler yaşamışlar, nasıl olmuş, nerelerden geçmişler, hangi rotaları kullanmışlar, zorlukları neler, çözmeye çalıştım. Ki uzaktan çözmesi gerçekten çok zor arkadaşlar. Ne kadar çalışırsanız çalışın, ne kadar bakarsanız bakın, o yolu yürümeden neler olduğunu, neler yaşayacağınızı anlayamıyorsunuz. Gerçekten çok uzak kalıyor. Yürüyüp gidip yaşamanız gerekiyor. Ben de işte böyle bir video çekiyorum. Eminim Likya yolunun öncesinde videoyu araştıran, merak eden arkadaşlar vardır. Umarım herkese yardımcı oluyorumdur. GPS verilerine baktık, rota verilerine baktık. Bunlar üzerinde haritalar çıkardık. Haritaların çıktılarını aldık, işte yanımıza aldık. İlk günden bahsedeyim. Likya yolunun aslında ilk günü değil, bir önceki günü. Yani direkt gidip başlamak da mümkün. Ama bizim şöyle bir kararımız olmuştu. Bir gün öncesinden Ölüdeniz'e gidelim. Fethiye Ölüdeniz. Orada bir gün kalalım. Hem denize gireriz, hem de ertesi gün sabah erkenden başlarız. Bir gün öncesinden de güzelce dinlenmiş oluruz dedik. Ölüdeniz'e gittik arkadaşlar. Zaten Ölüdeniz başlı başına bir turizm cenneti. Bir doğa harikası bir yer. Buranın tadını çıkarmanızı öneriyorum. Ölüdeniz'de şöyle bir gezin. Oradaki
Ölüdeniz'de jetonla girilecek bir alan var. Para verip giriyorsunuz. Devletin milli parklar kontrolünde olan bir yer. 2 tane bölüm mevcut. Bir kapalı alan var. Yani Ölüdeniz bölümü var. Diğer tarafı da açık deniz bölümü. Ölüdeniz bölümü iyicene kumsal arkadaşlar. Çok güzel. Denizi harika. Suyu çok sıcak. Tek eksisi kalabalık olması. Aşırı derecede kalabalık oluyor. Biz Eylül'ün sonunda gittiğimiz halde gerçekten çok kalabalıktı. Ölüdeniz'in atmosferi bambaşka. Sürekli paraşütçüleri görüyorsunuz. Tepenizde paraşütçüler uçuyor. Dağların manzarası çok güzel. Çok yüksek dağlar var. Etrafı sarmış. Denize harika. Bir de işte dediğim gibi açık deniz bölümü var. Açık deniz bölümünün zemini kayalık arkadaşlar. Taşlık. Gidecekseniz mutlaka deniz ayakkabısı, sandalet götürmenizi tercih ederim. Bizim sandaletimiz vardı. Sandaletlerimizle denize girdik öyle. Yani bu çok önemli arkadaşlar. Sandaletle denize girerseniz ayaklarınız yaralanma riskini en aza indiriyorsunuz. Deniz kestanesi pek görmedim ama keskin kayalar, cam kırıkları mevcut arkadaşlar. Ayaklarınızı korumanızı öneririm. Özellikle Likya yolu yürüyüşü öncesinde ayak yaralanmasını istemezsiniz. Mutlaka hatıralık almayı unutmayın. Orada bir kum sanatçısı var. Kum sanatçısından Likya yolu hatıralığı yaptırdık. Çünkü gittiğimiz yerlerden hep magnet alıyoruz. Ölüdeniz'den de magnet aldık ama değişik bir şey de almak istedik. Kum sanatçısından küçük şişelere isminizi yazdırabiliyorsunuz veya hatıranızı ne isterseniz yazdırabiliyorsunuz. Biz onu tercih ettik. Tabii cam sanatçısı var, değişik hediyelik eşya satanlar var. Ölüdeniz'de en çok dikkat etmeniz gereken husus arkadaşlar, denize girerken orada şamandıraların olduğu ip arkadaşlar. İpte zehirli yosun olabiliyor. İpten uzak duracaksınız. Yani nasıl uzak duracaksınız? İpe dokunmayın arkadaşlar. Eğer ipe dokunursanız zehirlenebiliyorsunuz. Benim başıma geldi. Omzuma ip değdi. Zehirli yosun vücuduma alerji yaptı. Nasıl bir alerji oluyor? Sanki deniz anası ısırmış gibi oluyor arkadaşlar. Deniz anası size dokunmuş gibi acı hissi veriyor. Uzun süre rahatsızlık yapıyor. Ben bir gün boyunca rahatsızlığını çektim. Sizin de çekmemenizi öneririm. Tabii ilk yardım çantamda kremler olduğu için biz hemen o kremlerden kullandık. En kısa sürede iyileşti. Ertesi gün biz sabah çok erkenden kalktık. Güne ne kadar erken başlarsanız hava o kadar serin oluyor. Yürüyüş için daha kolay bir gün oluyor sizin için. Yürüyüş için öğlene kadar daha fazla vaktiniz oluyor. Daha fazla yol alabiliyorsunuz. Biz de hava yeni aydınlanmışken çıktık yola. Likya yolu tabelasına gittik. Tabii ki de bu bir gelenektir. Likya yolu tabelasının altında uzuncana vakit geçirin arkadaşlar. Bol bol hatıra fotoğrafı çekilin. Likya yolu başlangıç tabelası belki de parkurun en önemli yerlerinden birisi. En büyük hatıranın olduğu yer. Çünkü şöyle bir atmosfer var. Likya yoluna siz daha yeni başlıyorsunuz. Daha bilmiyorsunuz yani. Acaba neler göreceğim, neler yaşayacağız? Büyük bir heyecanla, büyük bir enerjiyle başlıyorsunuz. Yani şöyle oluyor. Videolarda sürekli görüyorsun, YouTube'da görüyorsun. İnsanlar sürekli paylaşıyor. İçinde sürekli oranın hevesi oluyor. Yani oraya ne zaman gideceğiz, orada ne zaman başlayacağız? Hep bunları düşünüyorsunuz. Oraya gidince de bunun mutluluğunu yaşıyorsunuz. Siz de yaşayın arkadaşlar. Evet, sonunda Likya yolu tabelasına geldik. Uzun bir zaman hayalini kurduğumuz yolda sonunda yürüyeceğiz. Evet, 24 Eylül 2016 günlerden cumartesi biz bugün uzun zamandır hayalini kurduğumuz yürüyüşümüze başlıyoruz. Başlıyoruz. Sabah da 7.30'muş. Fazla da sıcak basmadan biz bir an önce yürüyüşümüze başlayalım. Yürüyüş boyunca videolarla sizlere eşlik edeceğiz. Evet, buna siz de şahit olun. Şöyle oldu, işte Likya yolu tabelasından başladık yola. Daha yürüyüşe başlayalı 10 dakika oldu olmadı. Yerde böyle kocaman bir akrep ölüsü gördük. Dedik aha, işte Likya yolunda kim bilir nelerle karşılaşacağız. Yerde kocaman akrep ölüsü yatıyor ama bayağı da büyüktü yani. Dedik bakalım ne yılanlar ne akrepler neler göreceğiz. Ölüdeniz'den başlayan parkur tahmin ettiğiniz gibi sürekli tırmanış. Ki Likya yolunun zaten çoğu yerinde tırmanıyorsunuz. Sürekli tırmanış ve inişler, düz yol biz çok az gördük. Zaten düz yol az olmasının sebebi de şudur.
Çok güzel gidiyor düz yol. Zaman çabuk geçiyor. Size kısa geliyor zaten düz yerler, güzel patikalar, rahat patikalar. Bol bol tırmanıyorsunuz arkadaşlar. İşte Ölüdeniz'den o Ovacık'tan başlayan, Ovacık Mahallesi'nin kenarındaki tabeladan başlayan yoldan sürekli tırmanıyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. Tırmandıkça manzara güzelleşiyor. Ölüdeniz'e daha da yukarıdan bakıyorsunuz. Yukarı çıktıkça denizin daha uç kısımlarını, daha uzak kısımlarını görüyorsunuz. Her adımda ayrı bir manzara sizi bekliyor. Başınızı çevirip bol bol deniz tarafına bakıyorsunuz. İşte manzaraya bakıyorsunuz. Her ne kadar tırmanış olsa da çok ama çok keyifli bir parkur. Özellikle Likya yolunun ilk günü olduğu için büyük bir enerjiyle yürüyorsunuz. Büyük bir hevesle yürüyorsunuz. Yorgunluğu o kadar hissetmiyorsunuz. Açıkçası 25 kilo kadar sırt çantam olmasına rağmen ben o kadar da büyük yorgunluk hissetmemiştim. Evet, bu sanırım en güzel manzaralardan bir tanesi şimdiye kadar gördüğümüz. Gerçi daha 2 kilometre oldu olmadı bilmiyorum ne kadar oldu ama yani durup manzarada fotoğraf çekmekten gerçekten yürüyemiyoruz. O noktaya geldik. Şöyle manzarayı size de göstereyim. Yol boyunca zaten sürekli su sarnıçlarına rastlıyorsunuz. Su sarnıçları da ayrı bir manzara katıyor. Bir de şöyle bir şey var. Sürekli kayaların üzerine sağa sola her yere yazılar yazmışlar. Likya yolunun bir özelliği de Likya yolunun parkur boyunca işaretler olması. İşaretleri takip ediyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. O yolda, o parkurda işarete gerek yok arkadaşlar. Siz duvar yazılarını, kayaya yazılmış o insanların yazdığı grafitileri takip ederek Likya yolunu, o parkurunu tamamlayabilirsiniz. İşarete gerek yok yani. Yazıları takip etmeniz yeterli. O parkurda yani Ölüdeniz'den ilk durağınız Kirme oluyor. Kirme köyü oluyor. Kirme köyüne gidene kadar zaten sürekli tırmanış. Deniz manzarası bittikten sonra kayalık manzara başlıyor. Dağ manzaraları başlıyor. İşte orman manzaraları başlıyor. Muazzam güzellikler sizi bekliyor. Parkurda işaretler demişken parkurun bakımı çok güzel yapılmış. Yol düzenlemesini güzel yapmışlar. Bir de öyle bir yerlerden geçiyorsunuz ki mesela uçurum gibi bir yer olmuş, yar olmuş. Oraya duvar gibi yol örmüşler. Her kim ördüyse gerçekten tebrik etmek istiyorum. İnsanlar düşünmüş, buna uğraşmışlar, duvar örmüşler. Duvarın üzerinden de patikayı geçirmişler ve biz de o patikanın üzerinden yürüyoruz. Keçi ağılları var. İnsanlar oralarda keçi besliyorlar. Bizim turistik olarak gittiğimiz yerlere insanlar her gün çıkıyor belki de. Oralarda yaşıyorlar. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Likya yolu deyince hani trekking yapacağız, çadırımızı alacağız, doğaya çıkacağız deyince arkadaşlar sanıyorlar ki ıssız böyle çöl gibi bir yere gideceğiz. İnsanlardan, medeniyetten uzak, çok tehlikeli, çok uzak yerlere gideceğiz. Hayır arkadaşlar öyle değil. Özellikle Likya yolunun ilk parkurları gayet kalabalık. Yolda zaten insanlarla bol bol karşılaşıyorsunuz. Yürüyüş gruplarıyla karşılaşıyorsunuz. Köylerden geçiyorsunuz zaten sık sık. Yol boyunca işte satıcılar olabiliyor. Size su falan satan küçük kulübeler olabiliyor. Çay demleyen, gözleme satan yerlerle karşılaşıyorsunuz. İşletmeler kurulmuş zaten yola. Yani öyle ıssız, çöl gibi uçsuz bucaksız bir yol değil. Aksine sosyal bir yol. Sürekli yeni insanlarla tanışabildiğiniz, yeni arkadaşlar edinebildiğiniz güzel bir yol. Özellikle çok güzel insanlarla tanıştık. Çok güzel insanlarla kaynaştık. Ölümcül bir yol değil. Evet, su kaynağına geldik. Su kaynağındayız. Burada bir çeşme var. Bir de bir yürüyüş grubuyla karşılaştık. Çok eğlenceli, çok enerjik bir grup. Yürüyüş çok güzel gidiyor. Evet, yukarıdan, arkamda görmüş olduğunuz yoldan aşağı indik. Ve Kirme'ye doğru gideceğiz. Oradan da Kelebekler Vadisi'ne gideceğiz. O çeşmeden doya doya su içiyorsunuz. Yanınızda su taşıma ihtiyacı olmadan böyle doya doya su içmenin keyfini yaşıyorsunuz. Bakın burada kim varmış, kim geldi? Hey, ben geldim. Ben de çıkmak istiyorum. Evet, çok eğlenceli. Yolda keçiler vardı. Manzara çok güzeldi. Özellikle dik dağ manzarası sanki şey gibiydi böyle. Yosemite Milli Parkı'ndayım falan dedim yani bir ara. O kadar güzeldi. Burada keçiler var. Keçileri göstereceğim. Evet, keçiler burada. Çok eğlenceli hayvanlar. Ama çok pis kokuyorlar. Keçi kokuyorlar. Kirme köyüne gelirken zaten yerleşim artıyor. Bol bol insan görüyorsunuz, bol bol ev görüyorsunuz. Köylerde geçerken köylüler, vatandaşlar sağ olsunlar ikramlarda bulunabiliyorlar. Bize üzüm ikram etmişlerdi. Özellikle öyle bir yürüyüşte yediğim üzüm bana o kadar lezzetli gelmişti ki tadını hala unutamıyorum. Kendilerine de buradan teşekkür ediyorum. Bize böyle ikramlarda bulundukları için. Kirme köylüleri olsun, Faralya köylüleri olsun. Yol boyunca çok güzel manzaraların yanı sıra
Böyle yiyeceklerde işte üzümler, elmalar, armutlar her şey var arkadaşlar. Sağ olsunlar size ikram ediyorlar. Bize ikram ettiler. Kirme köyünden sonra Faralya köyüne geliyorsunuz. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Bunlar işte Google Earth'te çoğu yazmıyor. Hani neresi diye araştırıyorsunuz. Kirme yazıyorsunuz mesela, çıkmıyor öyle bir yer. Diyorsunuz ki neresi burası? Arkadaşlar tabelalar zaten size yardımcı oluyor. Her köye geldiğinizde, her yol ayrım noktasına geldiğinizde Likya yolu tabelaları size eşlik ediyor. Tabelaları takip ederseniz zaten gideceğiniz yere ulaşıyorsunuz. Tabii ki de sadece tabelalar değil, en önemlisi işaretleri takip etmek. Böyle büyük çantalarla seyahat etmek zorunda değilsiniz. Gruplara da katılabilirsiniz. Konaklamalı ilerleme diye bir şey var. Çantalarını minibüse koyuyorlar grupça. Kendileri hani ağır sırt çantası olmadan hafif sadece yanlarına yiyecek ve su alarak yürüyorlar. Noktaya ulaştıkları zaman minibüste çantaların o noktaya gidiyor. Konaklama yerinde konaklıyorlar. Böyle seçenekler de mevcut. Hani ben çok yorulmayayım, daha hafif yürüyeyim, manzaranın tadını daha az yorularak çıkartayım istiyorsanız böyle seçenekler de var. Ama biz şunu tercih ettik. Her şeyimiz yanımızda olsun. Kendi başımıza olalım, kendimiz başaralım. Bazı noktalarda zorlanmadık mı? Tabii ki de zorlandık. Çok zorlandığınız noktalar oluyor. Bunu sonraki günlerde anlatacağım arkadaşlar. Özellikle 4. 5. gün çok zorlandığımız yerler olmuştu. Bunları da diğer videolarımızda sizlere aktaracağım. Sonuç olarak ilk gün çok aşırı derecede yorulmadık. Güzel, keyifli bir yürüyüş oldu. Aynı zamanda tabii ki de çok güzel tecrübeler kazandık. Harika manzaralar gördük. Sırt çantamızın büyük olduğunu söyleyen arkadaşlar olmuştu. Çok ağır olduğunu, yürüyemeyeceğimizi söyleyen arkadaşlar olmuştu. Arkadaşlar evet, sırt çantamız biraz ağırdı ama yürüdük, başardık. Yürüyüşün bundan sonrası için de çok büyük problem olmadı açıkçası. Sırt çantası yani ne kadar ağır olursa olsun bir süre sonra alışıyorsunuz. Omuzlarınız alışıyor, ayaklarınız alışıyor. Yapabiliyorsunuz, başarabiliyorsunuz. Ki ben zaten daha önce de daha ağır sırt çantalarıyla daha uzun mesafeler kat etmiştim. Ama tabii biz bu işi keyif için yapıyoruz. Çok da abartmaya gerek yok. Orta yollu bir şey yapabilirsiniz. Kelebekler Vadisi'ni ise daha sonra ekleyeceğim bir videoyla anlatacağım arkadaşlar. Kelebekler Vadisi'nin ne kadar özel bir yer olduğundan bahsedeceğim. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın.